Efendim tekrar Bülent Şakrak'la tezgaha geldik. Programa başlıyoruz. Birinci bölümümüz çok keyifli geçti. Çok eğlendik. Biz çok mutlu olduk. Sizden aldığımız karşılık harikaydı. Şeref duyduk. Eksik olmayın. Derken bir taraftan da harika bir sürprizle ikinci bölümde karşınızdayız. Neden harika bir sürpriz? Benim için çok önemli. Ustam diyebileceğim, abim diyebileceğim. Bana gerçekten zaman ayırmış. Abiliği de, arkadaşlığını da, dostluğunu da, meslektaşlığını da faydası fazlasıyla gördüğüm Cengiz Bozkurt bizimle beraber. İyi ki geldin abi. Vallahi bizi konuk ettiğin için teşekkür ederiz. Ne demek ya? Yani seve seve, koşa koşa geldim yani. Acayip mutluyum. Hem çok heyecanlanıyorum. Vallahi billahi hem çok heyecanlanıyorum. Hem de çok mutluyum abi. İyi ki geldin yani. Sağ ol, sağ ol. Ne güzel oldu. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. İyi misin? Yorgun değilsin değil mi? Yok, hayır. Ben bir işte dediğim gibi, şimdi biraz önce programdan önce de konuştuk biz biraz da. Yani 26 yıldır yaşadığım evi sattım Londra'da. Dün değil, önceki gün. İşte dün döndüm. Biraz uykusuz kaldım. İşte bu arada Ali'nin setindeyiz. Ali Atay'ın filmini yapıyoruz. Evet. Cinayet Süsü. Aynen. 5 gün film setinde, 2 gün dizi setindeyim. Haftanın 7 günü çalışıyorum. Bu Allah arada da vermesin. bir gittim Londra'ya, işte evi boşalttım Sizin geldim. hayatınız çok zor. Sağ ol. Biz bir saatte seyrediyoruz. Siz böyle gece gündüz değil mi? Evet. Eksik olma. Evet. Hepsine geleceğiz abi. Sağ ol. Müsaade olursa ama ben güzel oluyor. Film güzel oluyor. eminim. Evet. Eminim. Zaten Ali'nin işini biliyorsun. Ya evet, Ali'nin işini biliyorum ama siz de yani Barcelona gibi kadrosunuz yani. Yıldızlar karması. Kesin güzel oluyor. Ekibimizde Uğur abi var, Binnur var, Feyyaz var, Evet. Mert diye genç bir arkadaşımız var. Falan ekip iyi işte yani. Senin de hiç boş işin yok bugüne kadar. Yok baktığınız estağfurullah zaman. ya, olur mu öyle şey? Var Ama var, ben arada biraz- var. Arada var da kaynadı gitti. Yok canım ya, hiç değil ya. Sen yine Vardır kendini var. kurtarmışsındır. O işin geneliyle ilgili bir şeydir, ben sana söyleyeyim. Yani ukalalık etmiyor ama. Abi en başa dönüyorum müsaadenle. ODTÜ Tamam. fizik ne demek? ODTÜ fizik, yani ben fizikçi olmak istedim Bülent ya. Vallahi gerçekten akademisyen olmak istedim. O amaçla da üniversiteye girdim. Şimdi şu anda inanması zor, biliyorum. Ben de kendime Evet abi. pek inanamıyorum. Yani kendimi öyle okulda hoca olarak falan görebiliyor muyum? Aslında görebiliyorum. Çok eğlenceli hoca olurdun. Yani olurdu Kesin bence. çok eğlenceli Evet hoca ya. olurdun yani. Yani sıkıcı olmazdım diye düşünüyorum. Evet, bizim de bir Cengiz Hoca vardı derlerdi yani. Evet. Vardı derlerdi, böyle ölmüşün gibi Amfiye ismini verin. Cengiz Bozkurt abi bizi ya. Tiyatroculuk peki nereden abi sende? İşte ODTÜ'de bir ilan gördüm ben. İşte tiyatro topluluğuna katılmak isteyenler şu gün şu saatte şuraya gelsinler diyor. O zamanlar barakalar vardı. Şimdi onlar kaldırılmış, yerinde bir kafe var o baraka dediğimiz yerde. THBT, Türk Halk Bilimleri Topluluğu ve tiyatro topluluğu yan yanaydı. Birisi işte davul zurna bilmem işte sürekli halk oyunları çalışıyor tabii böyle. Yan tarafta da tiyatro kulübü vardı. 2 tane büyük baraka böyle. O ama yani içine böyle hani 200 kişi falan girer iki tarafa da yani. O kadar büyük barakalar. Yani işte halı kaplı falan böyle bir sahne gibi yani orası. Provaların Geçerken yapıldığı gördün. falan da. Gördüm ilanı, yok şeyde gördüm. Nerede gördüm? Hazırlıkta gördüm. Hazırlıkta ilan asmışlar. İşte tiyatro topluluğu toplanıyor falan. İşte yeni katılımlar işte bekleniyor. İşte gelmek istiyorsanız katılın bize falan. Dedim ya bir deneyeyim ya, ben hani Fizik okuyacağım diye konservatuara girmişsin evet, aslında yani. Evet. Ama sonra bir gittim, işte bir provalar benden çok daha böyle işte tabii ki o zamanlar kıdemli ODTÜ oyuncuları var falan. Kimisi 8 yıllık, kimisi 10 yıllık. Kimse okumuyor, kimse bölümüne gitmiyor. Herkes kafayı oyunculuğa kırmış, bozmuş falan böyle. Acayip adamlar. Kadınlar böyle ve onlarla beraber böyle ben de bir provaydı bilmem neydi falan derken biz aslında tam Çavuş Mazgrev'in dansını çalışıyorduk. Böyle. 85 yılıydı sanıyorum. İşte tam darbe sonrası. Böyle ilk böyle daha hala şeyler, kıpırdanmalar var falan, işte operasyonlar, şunlar, bunlar. ODTÜ çok tehlikeli okul olarak. Tabii. Rektörlük dedi ki bunlar Marksizm, tiyatroyu kapat. Evet. Marksizm propagandası yapıyorlar. Ben tiyatro topluluğunu kapatıyorum dedi. Şeyi de arkasına almış generalleri. Vay anasını arkadaş ya. İlk de tiyatronun başına gelir nedense ya. Ne saçma. Kapattı tiyatro topluluğunu. Bizde böyle bir kaldı falan, orada işte büyükler var falan. Dediler ki bu tiyatro topluluğu kapanamaz falan yani. Burada kapanırsa şehre ineriz falan. Şehre ineriz. Şehre inildi hakikaten. Bilenler bilir işte. Metropole gittik. Metropolde bizim abilerimiz gittiler. Dediler böyle biz ODTÜ oyuncularız. İşte sahnemiz, biz atıldık. Kampüsten atıldık falan.
Ama tiyatro yapmaya devam ediyoruz. Böyle şehre inildi. O da dedi tabii buyurun burada kullanın bilmem ne yapın sizin olsun. Hani istediğiniz gibi salonda kullanın işte sinema salonunda kullanın. Evet. Öyle girildi ve biz orada Metropol Gençlik Tiyatrosu adı altında ODTÜ oyuncuları Marasa'da oynadık. Çok güzel İlk bir şey. oyunum benim zaten Marasa'dı. Vay be. Tabii yine işte Fransız devrim biliyorsun işte Evet, Jacobenler, Girondenler vesaireler. Orada ben Zoka'yı yuttum işte yani. Süpermiş Tabii, ya. ondan Tam sonra sahne tozunu yuttuğun yere bak hakikaten. Tabii arkasından bir oyun daha yaptık 555K. Bilge Eranus'un. İkinci oyunda o. Ve son Acayip derece ya. politik bir oyun. İşte ODTÜ oyuncuları olunca böyle oluyor. ya, muhteşem. Damardan siyasi şeyle girdik yani. Çok güzel öykü Böyle ama çok güzel öyküsü var hayatlarınızın işte. Yani. Evet yani ondan sonra biz kampüse geri döndük. İşte Babil'e bir melek iniyor, Kış Masalı, Hasan Sabbah falan böyle 90'a kadar ben o aradaki zamanı 6 yıl kaldım ODTÜ'de. Hazırlığı geçtim, 1. sınıfı geçtim, 2'de ben bıraktım okulu yani Zaten tamamen. Onda işte başka bir okula başlamışsın çünkü. Aynen. Evet, Londra'dan konuşmak istiyorum. Evet sonra 90'da ben Londra'ya gittim. Gittin Londra'ya ama şimdi bu kadar hareketli, bu kadar altı dolu, bu kadar çalışmadan sonra Londra'ya git. Bulaşıkçılık, efendim taksi şoförlüğü, Evet. tezgahtarlık falan gibi bir Hepsini macera yaptım. abi yani. Tabii yine o türlü hiç hayatımdan eksik olmadı. Yine iş arıyorum falan böyle ilk günler. Çok tuhaf işte benim İngiliz, ilk eşim İngiliz. Kristin dedi ki ya sen Ankara'da her yerde ona el kaldır, buna el kaldır. Bir yere gidiyoruz kalk öpüş kalk otur öpüş kalk falan böyle. Bunaldım Türk artık olmakla dedi. ilgili Evet sürekli yani. Sonunda dedi senin kimseyi tanımadığın bir şehre geldik. O kadar rahatım ki dedi sokakta yürüyoruz dedi. Böyle dedi bir tane böyle yaklaşık 15 dakika sonra bir motosiklet geçti böyle kasklı. Rrrr diye bir fren yaptı böyle rrrr geldi ya. Kaskı çıkardı. Cengiz falan ya. Türk dünyaya Londra'nın bedel. ortasında ODTÜ inşaattan bizim oyunların müziğini yapan arkadaş pizza dağıtıyor. Haluk. Vay anasını ya. Evet. Dedim ki bak yani her yerdeyiz. yani kaçış yok. Abi muazzam bir şey. Evet, çok acayip hikayeler. Yine böyle işte 2. 3. gün falan böyle işte Haluk'la görüşüyoruz. O işte yapıyor, çalışıyor bir taraftan. Ben yine bir pub'un önünden geçiyorum. Pub'un önünden geçerken camdan bir baktım. Sinan diye mimarlıktan bir arkadaş. Oturuyor böyle. Ne yapıyorsun falan diye böyle şunu falan. Yani ODTÜ'den o da yanında dayısı varmış. Dayısı işte bir tezgah işi varmış bir kapalı bir markette. Aha. İşte ne yapıyorsun? Yeni geldik abi iş arıyoruz falan. Tamam dedi benim orada ben de işçi arıyorum. Gel orada çalış falan. Tezgah hikayesi öyle başladı yani. Vay anasını ya. Tabii. Yine Tezgaha ODTÜ'de çok yabancı biri değilsin yani. Değilim. Değilim. Yok sonra kendimizde marketlerde çalıştım. Marketlerde kurdum o tezgahları işte kıskaçlar var ya onlarla böyle ben halılar sattım, kilimler sattım. Sabahın 6'sında kalksa eline yapışıyor böyle o soğuk falan. Çalışmadan durmadığın için. Evet. Yani çok iş yaptık. Yani ondan sonra taksi şoförlüğü yaptık. Sonra derneğe gittik. İşte bizim Türk Eğitim Birliği diye bir derneğimiz var Turkish Education Group. Bu arada Umut Uğur diye ODTÜ oyuncularından bir arkadaşım benden bir yıl evvel gitti oraya. O da geldi. Biz beraber bu Türk Eğitim Birliği Derneği'nin TEB oyuncuları diye tiyatro topluluğunu kurduk. Umut'la ben öncülük yaptık. Arkadaşlar da bize katıldılar. Ama bir böyle mahkeme tercümanlığı mı bir Var. şey yapmışsın Var, orada. tabii, O tabii. çok ilgimi çekti. Tabii. Yani mahkemede ne oluyor? Tabii. Bir türkü mü temsil anlatıyorsun? ediyoruz. Evet. Yani şimdi çoğunlukla siyasi vakalar ve iltica davalarına falan baktıkları için ya da suç davaları, ceza davaları falan. İşte bir İçişleri Bakanlığı'nın tercümanı oluyor. Biz de mesela avukat tarafından gidiyoruz. Zaman zaman da işte mahkeme tarafından çağrılıyorduk. Böyle bir resmi hukuki çevirmen tarafımız da var yani. Ne acayip adamsın hakikaten ya. Yani vallahi billahi akıl sır ermiyor yani. Tercüman Hani oraya da tarafı. geleceğim. Şu anda rengi bölmek istemiyorum da yani seni Yok, ne estağfurullah. zamandan beri tanıdığım ve nasıl tanıdığımla ilgili de sohbet edeceğiz ama hakikaten çok ilginç. Tabii 90'lar boyu böyle Londra'da bütün 90'lar işte bu arada koro kurduk. Bir tane koroda şarkılar şarkı söylüyoruz söylüyormuşsunuz, 40 kişi konserler falan. falan. Tabii İngilizlerin festivallerine gidiyoruz işte İngilizce şarkılar söylüyoruz ama söylediğimiz şarkılar da hep böyle işte kuru siyasi şarkılar. We shall overcome falan. Marşlar falan böyle hani kazanacağız falan böyle acayip şeyler böyle. Neyse. Hayatımızda siyaset hiç eksik olmadı. Evet. Ama yani değil ya böyle sıkıcı siyaset değil işte gül oynuyor yani böyle. Evet, Neyse yani bir taraftan işte koro bir taraftan derneğin yönetim kurulu
Türkiye'ye dönük, Türkiye endeksli bir yaşam, sürekli haberler izliyoruz, takip ediyoruz, ne oluyor, siyasi durumlar, 90'ların o heyheyli yılları falan böyle. İşte biz de orada karınca kararınca... Kuşak olarak mükemmel örneklersiniz bence siz. Yani hangi fraksiyon olduğu önemli değil diyorsun, ama evet. Yani vallahi çok önemlisiniz yani bu anlamda. Bizim daha büyüklerimiz, yani ben darbe olduğunda ben 16 yaşındaydım. Hatta 15 yaşındaydım yani ben 24 Aralık doğumluyum. Hani 12 Eylül olduğunda daha 16 olmamıştım yani. Bizden öncekiler daha Bülent, acayip bir kendisi dışında hiç tanımadığı, bilmediği insanlara hayatını feda edebilmiş bir kuşak yani. Evet. Yani onların ferahı ve iyi yaşaması için yani insanların refahı ve iyi yaşamaları için kendisini feda etmiş bir kuşak yani. Evet. Bizim memleketimiz bizim insanlarımız, ama kimseyi de incitmedik, kimseyi de küstürmedik. Benim bu siyasi yönümü bilen bilir ama ben hiç Twitter'da, Facebook'ta klavye aktivisti değilimdir. Eyvallah. Çünkü kimseyi incitmek istemem. Kimsenin siyasi düşüncesine de saygısızlık etmek istemem. Onun için de üniversitelere gittiğimde söyleşilere, özellikle Leyla ile Mecnun'dan sonra böyle kazandığımız popülaritede baktım. Yani sol kesimden çok sağ kesim beni sahipleniyor. İslami ve ülkücü kesim, gençliği hani Leyla ile Mecnun'la yatmış kalkmış, böyle bir çok iyi dostluklarımız, has dostluklarımız oldu. Abi zaten böyle bir şey değil mi bu? Daha kapsayıcı bir oturuşumuz, duruşumuz, kalkışımız ama becerikli var yani. olduğunuz yer işte yani kuşak olarak dediğim becerikli olduğunuz yer bence böyle bir yer yani. Herkes tarafından seviliyor olmak, fikrinden vazgeçmeden, kim olduğunu unutmadan, herkes tarafından seviliyor olmaktan daha kıymetli bir şey olabilir. Bundan daha kıymetli bir şey yok. Doğru söylüyorsun. Aynen abi yani. Ben de onu diyorum. Geçenlerde İsmail söyledi bunu bana ya. Sen dedi nasıl dedi, hem dedi böyle hani bu kadar sert bir hani çizgide, sosyalist bir çizgidesin. Hem de dedi seni dedi bu İslami kesim, ülkücü kesim niye bu kadar çok seviyor dedi. Ne yapıyorsun sen dedi. Ben de dedim ki ne yapıyorumdan ziyade dost doğru olmak bir şey yapmıyorum yani. Bir şey yapmıyorum, incitecek bir şey yapmıyorum. Evet. İncitecek laf söylemiyorum. Saygı duyuyorum. Ama kendi yolumda da yürüyorum. Evet. Onlar da bana anlayışla karşılıyorlar. Seviyorlar abileri olarak. Muazzam. Yani onu biliyorlar ama hiç böyle abi olarak her yerde saygılarını hiç esirgemediler. Yani burada onlara da hepsine tabii canım, tüm gençliğe teşekkür ediyorum. İşte bu 90'lar boyu böyle biz Türkçe tiyatro yapa tekrar hani dönersek bu hikayeye, hayat hikayesine ve Türkiye'li göçmenlerin orada yerleşmesine yardımcı olarak ikinci kuşağın veli toplantısı yapılıyor. Bizimkiler mesela anlamıyorlar. Hadi veli toplantısına biz gidiyoruz falan, çocukların bir çocuklar sorun yaşıyorlar falan. İkinci dil tabii öğrenemiyorlar. Benim eşim de orada tanıştık, evlendik. Hatice'yi biliyorsun. Evet. Hatice'yle biz Londra'da tanıştık, evlendik. Birinci kuşak bir süre sonra tekstil fabrikaları çok yoğundu orada. 90'lar boyu tekstil fabrikalarında çalıştılar. İşin ne dediklerinde plaseciyim, son ütücüyüm bilmem ne. Hani başka meslek yok sanki. Hep tekstil işi böyle söylerlerdi. Sonra tabii İngiliz hükümetini nasıl düdükleyeceklerini bizimkiler iyi bildikleri için mesela orada yeni bir şirket kurarsan 6 ay vergi alınmıyor, kendini toparlasın diye. Bizimkiler de tabela şirket kurup 6 ay sonra batırıp başkasının üzerine kuruyorlardı. Ona batırıp başkasının üzerine hiç vergi ödemiyorlardı. Buna İngiliz hükümeti uyanınca bütün tekstil fabrikalarını basmaya başladı. Bir de bizimkiler hem yardım alıyorlar, hem orada çalışıyorlar, hem de çalışmıyormuş gibi yardım alıyorlar. Yanılır gibi tabii, değil tabii şu yani anda. orayı böyle alt üst etti yani, dik yine her zamanki gibi. Yani Almanya'da da bizimkiler buzdan jeton yapmışlar ya. Tabii canım. Aman çok yarabbim. korkunç. Ya bir de İngiltere'de kimlik yok şimdi. Kimlik olmayınca bizim gittiğimizde hiç, şimdi de yok. Fotoğraflı kimlik diye bir şey yok. Doğum belgesi var, o da bir A4. Sadece yazı var. Üstünde yok, mühür yok, fotoğraf yok falan. Mesela yakın zamana kadar ehliyet de öyleydi, A4. Yani evde duruyordu mesela, ehliyetin var mı? Var. Bir hafta içinde şuradaki en yakın karakola git göster. Polis öyleydi yani, taşımak zorunda değilsin. Hala İngiltere'de kimlik taşımak zorunda değilsin. Beyana inanıyorlardı adamlar. Biraz protestan kültürü. Ben bunun üzerine çok kafa yordum. Hani ne böyle insanları ne dürüst yapıyor diye böyle. Hani bu kadar dürüst nasıl olabiliyor? Biz bu kadar mesela bu topraklarda büyümüş herkesin kafası niye bu kadar tilkiliye çalışıyor diye. Eyvallah. Hani dokunsan tilkilik çıkıyor bizden böyle. Evet.
İşte o kimlik sormuyor mu fotoğraf? O zaman ben şey derim falan. Hemen böyle hani bir şey oluyor yani. Ben ne bileyim işte İbrahim Tatlıses derim falan. Böyle mesela durduruyordu polis. Adın ne? İbrahim Tatlıses. Adın ne? Deniz Baykal. Aklına ne gelirse at. Yani Evet. isim. Onun üzerine şey yazıyorlardı işte adres bu falan böyle. Bir sürü şeydi. Sonradan tabii bunlar ortaya çıkmaya, efendim İngiliz hükümeti ve işte politika yapanları bunlara uyanmaya başladılar. Tekstil fabrikaları neyse oraya getireceğim lafı. Tekstil endüstrisini Londra'da çökerttiler. Kapattılar fabrikaları. Vallahi Tekstil bitti. evet bitti. Yani bizimkilerin şeyi yüzünden. Herkes kendi imkanıyla pantolon yapıyor. Aynen. Tam o sırada 2000 yılında bu 90'ları geçtik. 2000 yılında nehrin diğer tarafında yine böyle bu ODTÜ oyuncuların işte ODTÜ Şenliği'nden falan tanıdığımız Mehmet Ergen. Eyvallah. İşte onun genç oyunculardı galiba. İstanbul'da Genç Oyuncular diye bir tiyatro topluluğu vardı amatör. Orada da tiyatro yapıyordu. Bir karşılaşmışlığımız vardı. Dediler ki işte Mehmet de o da İngilizce tiyatro yapıyordu Sadık'ta. Nehrin tam güneyinde. Biz nehrin Mehmet Ergen'le kuzeyinde. siz aslında Londra'dan mı dostunuz? Türkiye'den. Türkiye'den ama oradaki Asıl kadar dostluğumuz orada tabii. Tamam, Pekişti yani. Ama birbirimizi görmüşlüğümüz var şeyde. Şenliklerde yani. Böyle işte biz onun oyunlarını gidip İngilizce oyunlarını Sadık Playhouse'da izliyorduk. O da bizim TEB oyuncularının oyununu, Türkçe oyunlarını izliyordu gelip. Sonra o da Sadık Playhouse'dan ayrıldı. ve siz Dedi ki bir güçlerimizi birleştirelim. Bir tane tiyatro kuralım. Ben kuracağım dedi. Takılın peşime. Gelin hani bir tiyatro kuracağım. Nasıl kuracağım? Nerede falan derken bizim mahalleye geldi. Türk-Kürt mahallesinin ortasına geldi. Ve orada bir tane 2 katlı işte boş kalmış tekstil fabrikası. Arkola tiyatrosunun hikayesini evet Arkola'yı anlatıyorum. biliyoruz tabii. Oraya girdi. Mehmet Tekstilin burayı aldım bitmesi dedi. yine Türk tiyatrosuna yaramış aslında. Evet yani. aynen öyle oldu ya. Yani karşımızda mangal kebapçısı var. Çok meşhur. Tam onun karşısında şöyle çaprazında şey var. Arkola. Tekstil fabrikası var. Evet, Boş yani. ve biz girdik oraya. Dedi ki işte kredi kartıyla 5000 pound ödedim falan peşin bilmem ne oldu falan. Girdim para var mı? Yok. Ne yapacağız bilmem. Ne yapacağız işte o kredi kartları falan. Bu duvarı yıkacağız. Burayı bir şey yapacağız. Burayı siyah boyayacağız falan. Bilmem ne yapacağız. İşte boyama şeyi falan. Bütün biz arkadaşlar dedik ki bir gece şey boyanacak. Duvarlar boyanacak siyah falan. Herkes gelsin işte. 50 kişi geldi. 50 kişi. Bütün şeyler boyandı bir gecede. Ondan sonra duvarlar yıkıldı. O kulis burası kulis olsun burası bilmem ne olsun. Biz orada yoktan o taşın toprağın içinde tuvaletleri yaptık bilmem ne yaptık işte kendimiz böyle kalorifer yok içeride işte ısıtıcılar alıyoruz bu şey tüplü böyle şeyler alıyoruz o tüpler bitiyor oyun sırasında. İlk oyunumuz sen de bilirsin Rebecca'nın işte Rebecca Eyvallah. Lenkiewicz. Evet. Soho. Evet. Şeyler striptizci kadınların hikayesi. İlk işte bir masa bulduk falan. Masa bu da box office falan. Tamam işte falan. İlk adam geldi ben oturuyorum box office'te. Böyle bak, is this the box office dedi. Yes falan. Oturuyor falan böyle. Oh falan yaptı herif böyle. Ben bozuldum falan böyle işte. Çok içerledim yani böyle. Niyeyse böyle. Hani ver paranı da geç içeri izle falan gibi. Ben bir atar yaptım herife falan böyle. İşte ilk böyle şeylerimiz şarap vereceğiz işte parayla böyle plastik bardaklarda şarap veriyoruz insanlara falan böyle. Kahve yapmaya çalışıyoruz kettle'la falan. Neyse ilk oyunumuz böyle. Sonra bir oyun bir duyuldu bir time out şey yaptı. Time out eleştirmenleri geldi falan. Bu ne biçim oyun falan. Striptease kulübü gibi olmuş çok güzel. İşte bir tekstil fabrikası kim bunlar falan. İşte Young Turks falan böyle işte Türkler yapmış böyle. İşte deli Türkler gibi falan böyle. İşte bir şeyler oldu Halbuki falan. ne kadar normal adamlarsınız. Tabii ne kadar. falan. Biz Mehmet abi sen Tabii, birbirinden normal insanlar. Mehmet'in peşine takıldık biz orada. Ne iyi olmuş. Ya ben dedim ki Mehmet buraya sen seyirci gelir mi ya? Mahalle tehlikeli. Acayip tehlikeli. Torbacılar var köşede. Evet. Gece oluyor. Fahişeler bütün o şeyin etrafında iş tutuyorlar. Biz sabahları prezervatif temizliyoruz. Bilmem ne yapıyorlar falan. Ortalıkta böyle bıçaklı dolaşan adamlar bilmem neler. O onu kovalıyor, bu bunu kovalıyor. Dedim ki oğlum buraya metro da yok, bilmem ne de yok. Buraya seyirci gelmez. Beyaz İngiliz seyirci. Buraya gelmez. Gelir dedim hemen. Gelecek dedim. Kaç yıl oldu Arkola? 2000'den beri işte. Ya. 18 yıl oldu. Seyirci gelmiş. Geldi. Yani çok tuhaf bir şekilde geldi. Hem de ne seyirciler geldi. Evet. Yani inanılmaz seyirciler geldi. Yani böyle bayağı Oscar'lı oyuncular falan geldi. Bisikletli oyun izlediler, gittiler. Ray Fiennes geldi mesela.
Bisikletim çalınır mı dedi. Yok yok içeri alırız falan. Ben dedim Bu da acıklıymış. Bisikletim çalınır Oscar'lı abi. oyuncu tabii Türkiye'de olsa yanına yaklaşamazsın. Hani. Mutlaka bir VIP'den inecek bilmem ne olacak falan falan. Adamcağız geldi tek başına böyle. Ben tanıdım işte. Yok dedim içeri alalım şey yaparız. Burada biz bakarız falan. Siz oyununuzu izleyin dedim. Böyle işte bir şarap ikram ettim. İşte müessesemizden 10 daha az falan. Burada bizden olsun falan. Ay çok teşekkür ederim falan adam böyle. Oyunu seyretti gitti. Kimler geldi. Dolduk taştık yani böyle. İlk tutan oyunumuz da kapalı gişe oynadığımız böyle kapı pencere kırıldı yani. Crime and Punishment in Dalston. Dalston'da Suç ve Ceza. O da bir İngiliz yönetmen ve oyun yazarı arkadaşımız yaptı. Suç ve Ceza'yı, Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı baktık yani orada bir Türkler ve Kürtler işte dükkanları alıp işletiyorlar ama daha önce orası siyahların mahallesi. Daha da Türk Jamaikalıların mahallesi. Onlar da böyle yardım işte hep böyle hani yeraltı işleri de onlarda falan bir gerginlik oldu böyle siyahlarla bizimkiler arasında. Halbuki biz sakin bir şey yok yani ortada ama hani birilerinin mahallesine geliyorsun yani kim bunlar böyle hani kara bir sürü insan geldi falan böyle. Bizi de açık renkli beyaz görünce şaşırmışlardır. Evet işte biz kara geliyoruz. Yani, hani böyle onlar böyle şaşırdılar yani ilk onların da orası. İşte o siyahlarla Türklerin arasındaki ilişkiye uyarladı Suç ve Ceza'yı. Anladım. Mesela işte Raskolnikov'u siyah bir oyuncu oynadı. Ben işte ev sahibini ben oynuyordum. Türk bir ev sahibi yaptı. Kafaya yiyip ölen falan. İşte bir kız arkadaşı var işte kız arkadaşının abisi var çok kıskanç bir Türk falan siyahla çıkıyor diye sorun yapıyor falan kızı falan. Böyle bir patladı oyun. Allah işte BBC... Ama çok muazzam hareketmiş ya. Evet. Yani BBC televizyon filmi yapmak istedi. Sonra yapamadılar onu bir şeyler oldu işte. Radyo yaptı tiyatrosu. Ben oynadım radyo tiyatrosunda. Bayağı radyo tiyatrosunda mekanlara girdik. Böyle de almak istiyorlar çünkü. Ortam sesini de almak istiyorlar. Onun için gittik böyle oynadık böyle. Hani bunlar kafayı mı yedi acaba falan diye böyle hani ulan mikrofonu oynardık bir yerde hani girer falan. Yok böyle mekanlara gidiyoruz böyle. Acaba bir yerden çekiyorlar mı falan diye. Helal olsun ya. Süper. Acayip özel adamlarsın. Böyle vallahi şeyler yaptık işte ve o hikaye yani 11 yıl o tekstil fabrikasında biz yaptık. Her akşam oyun oynadık. Repertuar tiyatrosuydu. Yani oyun tutsa da tutmasa da bir ayda değiştiriyorduk. Bu da 15 günde 20 günde bir oyun çıkartıyordunuz değil mi? 2 haftada çıkarıyorduk. 2 haftada. 2 haftada işte. evet yani bir oyun devam ederken akşam 8'de oynuyordu. Gündüz diğer oyunun provaları oluyordu. O bittiğinde bir gecede ya da maksimum 2 gecede dekoru değiştiriyorduk. Öteki oyuna baskı yürü Biz yani. burada 3 ay prova yaptığımız için sizle çalışmaya başladığımızda Mehmet abiyle ve senle biz böyle ne oluyoruz nasıl ya 2 haftada oyun mu çıkarmış falan diye tedirgin olduk. Evet. Yani ama işte oradaki o tempoya biz de öyleydik ya. ODTÜ oyuncularında neyse o anlamadığımız bir şey vardı. Yani masa başı çalışması, dramatürji falan. Okuma provası bir ay sürer bizde ya. Bizde 3 ay sürüyordu ya. Vallahi ben evde Ankara'da kasetler buldum. Dramatürji Anlamıyoruz kasetleri. mu acaba Cengiz abi? Biz kafa mı almıyor? Yok ondan? biz entelektüel seviyoruz. Evet. Böyle boş konuşmalar. Herkes Allah ciddi söylüyorum. Yani herkes böyle entelektüel bir takım attırımlar yapsın. Ne kadar zeki olduğunu ispatlasın. Evet. Sen çok falan. Of böyle ne laf ettin falan. be falan. evet ya. O böyle herkesin zeka ispat çabasına ve arenasına dönüşüyor bir süre sonra. Evet. Maalesef de öyle. Yani bizim tiyatromuzun hani ilk geldiğimizde niye bu durumdayız, niye arkaik gibi kalmışız falan biliyorsun dibe vurmuştu. Şu anda öyle değil ama hani sonuçta biz buraya ilk geldiğimizde 13 yıl, 14 yıl önce tiyatrolar kapanmış, hiçbir şey yok ortada. Bir şey biz böyle konuşuyorduk. Ben size diyordum ki sizin ve gençler sayesinde apartmanlarda kurulmuş oda tiyatroları sayesinde bu Türkiye tekrardan işte Türkiye tiyatrosu yeniden seyircisiyle buluşacak böyle diyorduk. Öyle de oldu gerçekten. Öyle oldu gerçekten. Benim mesela Tiyatrom diye bir dergiye verdiğim röportaj var o zaman. Bunları söylemişim mesela. Hiç merak etmeyin bu dibe vuruştan sonra bir yükseliş başlar. Gençler sayesinde başlar. Yeni oyunlar. Bunun sohbetini yaptığımız dün gibi hatırlıyorum. Evet. Bu söylediklerini dün gibi bunları hatırlıyorum. konuştuk. Şahidim Ben de hatırlıyorum. Yani sinemamız sonuçta şu sokakta akan hayatın sorunlarıyla beyaz perde arasındaki yarığı kapatmıştı. Ama tiyatro
sahnesi sokakta yaşadığımız sorunları bir türlü sahneye taşıyamamıştı. Evet. Bunun da en temel sebeplerinden biri aslında oyun yazarı eksikliği. Aynen. Yani hep işte çeviri oyunlar, roman uyarlamaları ve falan böyle Evet. hani bir Temcik pilavı koskoca gibi eski eserleri milyonluk sürekli aynen, falan. milyonluk ülkede oyun yazarı yok. Dönsen 5 tane oyun yazarı var. Hani Aynen. hani onlar da ne zaman yazacak diye herkes bekliyor falan. Biz bunun da eksikliğini Evet. hissedip British Council'la 5 tane şehirde oyun yaz kursu yapmıştık. O sırada Rebecca'yı da oyun yazarı Evet, olarak evet, evet. buraya getirmiştik ve biz Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Ankara, İstanbul 5 şehirde 600'e yakın insanla oyun yaz workshopları yaptık. Bir şey yaptınız. İngiltere'den şey getirdik, oyun yazarları. 1000 yıllık Kenter Tiyatrosu'nun akışını değiştirdiniz. İşte o İlişkiler ama diyoruz, bizim o için işi de yani. bir şeydi, talihti yani şanstınız yani bizim için. Şimdi Türkiye'ye girişimizin hani sizin gibi insanların yanında olması da bizim şansımızdı yani. Oraya geleceğim. Hı, Oraya girmeyeyim. tamam. Oraya geleceğim. Hem Tamam. bir nefes alalım çünkü orayı böyle ikinci bölümün bir başlangıcı gibi yapmak istiyorum. Tabii, tabii. Yani şöyle bağlamak istiyorum. Özellikle özür dileyerek Yok, kesiyorum estağfurullah, lafını ama estağfurullah. bu kadar özel adamlarsınız. Acayip özel işler yaptınız. Benim kendi mesleki hayatımda da ben de 41 yaşındayım artık ve önemli örneklerimden bir tanesisin. Karşımdasın. Benim yani şu anda seni ağırlıyor olmam kendi kişisel durumumla ilgili olarak çok heyecanlı ve çok özel bir şey yani. Sen bu kadar özel biri ve bütün bu hikayeyi aslında bilen biri olarak burada seni ağırlıyorken bizim de programımızın abi naçizane böyle sizin gibi çok özellikli insanlara bir gönderme yaptığı küçücük 2 dakikalık zaman ayırdığımız bir bölümümüz var. Bu senin bölümündeki bizim konuğumuz da Duran Aslan diye aslan gibi bir adam. Benim kendi kişisel hayatımdan da bir dostum, arkadaşım kendisi. Özel durumu olan bir takım insanlara yüzme terapisi yapıyor. Yüzme hocası olmuş. Suda insanları hayata bağlıyor diyebilirim. Yani çok büyük bir laf gibi görünebilir ama bu anlamda çok becerikli ve acayip yetenekli bir adam. Onunla ilgili bir küçük video hazırladık 2 Tamam. dakikalık. Müsaaden olursa onu bir seyredelim. Tabii ki Sonra seve devam seve, edeceğiz. hep beraber. Eyvallah. Bu hayata katabileceğiniz en değerli şey sizce nedir? İnsanların hayatını kolaylaştıran sıra dışı bir buluş mesela. Çok satan bir kitap. Harika bir film. Ya da dakikalarca ayakta alkışlanan bir oyun. Ve tüm bu gurur duyulası başarılardan sonra ülkenin önde gelen simalarına yapacağınız karizmatik bir konuşma. Hiç gözden çıkarılmış birinin hayata katıldığına şahit oldunuz mu? Kimsenin alkışına, takdirine, kutlama ve tebriğine bakmadan bir canın hayata katılmasına. Duran Aslan'dan bahsediyorum. Özel insanları hayata katmakla kalmıyor. Hayatın tam ortasına kadar da onlara eşlik ediyor Duran. Annesi ve ablası bakıma muhtaç hale geldikten sonra başlıyor hem de hikayesi. Doktorlar onlar için yapılacak hiçbir şey yok dedikleri zaman hem de. Duran ilk olarak bunu reddediyor. Çin'e gitmesi gerekse bile bir çözüm yolu arıyor. Attığı her adımında yapılacak bir şey daha var diyor. İnsanı hayata katan, huzura kavuşturan ne varsa ona odaklanıyor Duran. Hayatta karşımıza birçok engel çıkabilir. Hatta bazı engeller o kadar kuvvetlidir ki aşmak mümkün değildir. Duran ikinci olarak da bunu reddediyor. Engeli aşmamıza gerek yok. Gerekirse engelle beraber tüm zorlukları aşarız diyor öğrencilerine. Yüzlerce engelli bireyin, binlerce özel insanın umudu olmak, onlara madalyalar kazandırmak bu hayata katabileceğiniz en değerli şey belki de. Hele ki bu insanlar kimsenin yapmaya bile cesaret edemediği şeyleri yaptığında. Mesela boğazı yüzerek geçtiğinde hayatının en büyük ödülünü almış oluyor Duran. Belki öğrencileri onu alkışlayamıyor. Ama gözlerindeki umut, dudaklarındaki mutluluk fazlasıyla yetiyor Duran'a. Hayata birçok şey katabilirsiniz. Hatta hayata birçok insanı kazandırabilirsiniz. Duran sıra dışı yetenekleri olan biri değil. O sadece hayatı ve yaşamayı çok seven biri. Atan bir kalp, inanan bir yürek, her zaman hayata katılmaya değer. Eyvallah. Böyle de muazzam adamlar, böyle de insanlar da var işte abi. Vallahi işte şimdi hani senin de biliyorum ne kadar çabaladığını işte ailevi sebeplerden de. Sen de beni biliyorsun işte. Bazen de bu özel insanlar özel şartlarda bir araya geliyorlar ve yaptıkları işler bir patlamaya sebep oluyor ve insanların hayatında öyle değişikliklere, o çocukların hayatında o kadar güzel
değişikliklere sebep oluyor ki biz de yani onları hayranlıkla izliyoruz ve takdir Aynen. ediyoruz buradan. Eksik olmasınlar Duran ya. kardeşime gerçekten başarılar diliyorum. Yaptığı her şey için de Allah razı olsun. Eyvallah. diyoruz yani. Bin kere. Sağ ol, Bin kere. sağ ol. Duran bizi de Sağ yüzdürsün. olsun, var olsun. Ki beni yüzdürüp duruyor zaten. Neyse abi, o zaman devam ediyorum. Devam müsaadenle. Londra meselesini harika kapattık. Evet, Londra, ondan sonra işte biz Türkiye'ye 11 yıl, başladık. tabii 11 yıl o şeyde tekstil fabrikasında kaldık ama sonra tabii o kadar çok iş yaptığını görünce oranın ev sahibi kirayı çok yükseltti. Biz de oranın belediyesine gittik. Belediye dedi ki biz burada bir hani canlılık yarattık. İnsanlar geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Öncesinde bize yer verin dedik. Sonrası da işte öyle kapatalım mevzuyu. 3 katlı bir hibe bina verdi bize Hackney Belediyesi. Yaşasın. Ve şimdi son işte 7 yıldır da o hibe edilen binamızda kira ödemeden işte yaşıyoruz yani. Çok Ve acayip Evet, yani. evet, yani yine aynı bölgede biraz aşağıda yani ne diyeyim 1 kilometre aşağısında. İşte bunu yani desteklemek de harika Evet. bir şey. Devlet Evet. bize de sahip çıksın. Biz de bina isteriz yani. Bize de buradan bir takım hareketler yapılıyor bunlar çünkü. Tabii tabii, aynen, çok destek olmak lazım ama hani tiyatro mevzusuna geri dönmek gerekirse bir iki şey daha söyleyeceğim. Değişikliğe uğradık, evet Bülent. Yani biz hani sen diyorsun yani biz de sizden etkilendik falan. Biz de gittiğimizde bu dramaturji çok büyük bir şey falan sanıyorduk. Sonra da anladık ki aslında İngiliz tiyatrosu metin tiyatrosuymuş. Yani hikayenin ön planda olduğu, metnin ön planda olduğu, yönetmenin aslında kendini geriye çektiği, iyi oyuncularla iyi metinleri buluşturan, yetenekli insanları buluşturan bir insanmış, bir koordinatörmüş, bir trafik polisiymiş yönetmen yani. Evet. Aslında Ne ama güzel bizde, anlattın ya hakikaten. bizde ama Alman tiyatrosunun çok etkisi altında kaldığımız için Karl Ebert, konservatuvar, Evet, tiyatrolar, bilmem neler, işte o kıta Avrupa'sının bu yönetmen ekolü ağırlığı vesaire derken bizde de tiyatro bir şekilde yönetmen tiyatrosunun ağırlığı altında ezilmiş. Evet. Ve oyuncu ve hikaye ön plana maalesef çok çıkamamış. Evet. Yani. Ama bizim işte İngiltere'den getirdiğimiz o yeni nefes Aynen. size Bize bizim getirdiğiniz orada o şey hakikaten yani. değişime uğradığımız ve kendimizi geri yönetmen olarak geri çekip iyi oyuncuları ve iyi hikayeyi ön plana çıkarmaya, performansları ön plana çıkarmaya çalıştığımız reji anlayışıydı. Evet. Bu tabii başta bir şey yapıyor, bir bünye bunu kaldırmıyor. Bizi yani. çok aptal etti. Evet, yani böyle alışık olduğumuz bir şey değildi ama Evet, mesela şöyle bir durum var ki bunu da buradan söylemeden edemeyeceğim çünkü insan belli bir takım şeylerin keyfini sürmek de istiyor. Mehmet abi, Mehmet Ergen ve sen Türkiye'ye ilk geldiğinizde ilk beraber çalışma şansımız oldu. Aslında sizin tedrisattan ilk geçen oyunculardan bir Evet, tanesiyim. öyle gerçekten. Ben, Okan Yalabık, Engin Hepileri, Bartu Küçük Çağlayan, Hakan Gerçek. Hakan abi, Hakan Mehmet Gerçek, Birkiye. Yeşim Koçak, Mehmet Birkiye. Böyle Böyle bir bir ekip, takım ne yine güzel biz bir de ekip yani, Yıldızlar baksana. karması. Aynen. İlk geldiniz, birlikte çalıştık. Çok iyiydi. Ve Sana- sizin İstanbul Üniversitesi'nin gençleri, Evet. yani o sırada konservatuvarda okuyanlar falan. Biz de konservatuvarda en fırlama hissettiğimiz zamanlar şaka yapıyorduk, anlamıyordun Ya şakalarımızı. hiçbir şey anlamıyorum ya. Sudan çıkmış balık gibiydik. Bak İngiltere'de yaşamanın çok güzel tarafları var. Belki çok iyi eğitildik ama şeyi kaybetmiştik yani. Onu farkına vardım sizle birlikte. Mehmet de ben de. Hani adam işletme. Mesela Evet. onu kaybetmişim. Hani mal gibi bakıyor. Hani hiçbir şey anlamıyorsun. Şaka yapılıyor falan. Onu ciddiye alıyorsun. Biz akşam mesela böyle evlerde falan toplandığımız zaman çocuklar diyorduk ki ayıp mı ediyoruz acaba ya? Lan bugün Yok, böyle bir yok. şey dedim ben yine ama baktı öyle Cengiz abi. Diyor bak. Anlamıyor ki hiçbir şey. Ciddiye alıyor falan böyle. Ya neyse, onlar çok güzel yıllarda. İyi ki de Çok. hani beraber başlamışız. Sonra iyi ki Kumarbaz'ın seçimini beraber yapmışız. Kumarbaz'ın seçimi, oraya da geleceğim. O da mesela senin yönetmenliğinle ilgili. Ben şöyle bir şans var ki şimdi hangimiz sevmedik, dizide bir sürü şey yaptık tabii ki ama ben yönetmenliğinde de varım senin. Evet. Yani yönettiğin oyunun da oyuncusuyum. Mesela bu Ne anlamda güzel. da acayip bir şans. Bunları bu programda konuşmayı o yüzden çok seviyorum abi. Sağ ol. Kimseyle konuşulmayan, kimsenin bilmediğini anlatmak. Arada seninle belki ilgili bir araya geldiğimizde konuştuğumuz mevzular da Aynen bunlar öyle. aslında hiç böyle kayıtlı mayıtlı bir şey yapmamıştı. kıymetine gibi bak. Bir de yani şöyle bir durum var. İnsanın ya düşündüğün zaman ya da fotoğraflara baktığında falan insanın gözleri doluyor yani. o fotoğraflardan birini buldum ben, biliyor musun? Şeyde, Londra'da. Şimdi 2 gün önce, ben 3 gün önce işte evi kapattım. 26 yıl yaşadım. Bak şeyde İnişmoğlu Yüzbaşı'dan fotoğraf buldum yani. Bak, İnişmoğlu Yüzbaşı'dan mı buldun? Evet. Ha, o yıllardan. Bak şu şeylere Büyük rezalet. Evet. İki Büyük tane rezalet. fotoğraf var öyle. Bak Bunu- kaydır, bir tane daha var. Bunu senden alalım.
şey yapalım. Abo! Bartu'ya bakar mısın? Yakını bu. Bartu'ya Bu görecek mi? Bak bu biri. Bu da ama biz alıp programa aynı zamanda şey yapalım. Ya bu kadar bir tane daha tesadüf var. olur. Bir de bu var. Hakikaten tesadüfün bu kadarı. Ben neredeyse 8 böyle koli fotoğraf topladım. 2 gün önce Londra'daki evde. Böyle bakıyorum şey yapıyorum, çocuğun fotoğrafları, 27 yaşındaki kızım işte tabii o zamanlar daha bebek, 1 yaşında 2 yaşında falan, onların fotoğrafları tabii dijital zaman olmadığı için Evet. böyle bastırmışız fotoğrafları. Çekip bastırmışız böyle. Ama 8 kutu şey olur mu ya fotoğraf? Böyle onları nereye koyacağımı, akrabaların evine dağıttım, bilmem ne yaptım. O arada bakıyorum falan, Allah'ım diyor, neler Süper, falan. şu kana bak abi, onları yani bana da işte gönder. bunlar 13 yıl Evet, evet, 13 yıl en az önceki 13. bunlar. Ama işte Londra'ya ilk gittiğimiz yıllar var. Bizim böyle işte çocukla ilk gezmelerimiz, işte countryside'e gidiyoruz da efendim parklar, şeyler, yeşil İngiltere falan. Ne acayip ya. Ne fotoğraflar varmış, ne fotoğraf. İyi ki bastırmışız. Dijital çağı kınıyorum buradan. Herkes telefonla fotoğraf çekiyor ama Evet, sonra açıp bakmıyoruz mesela. Hepsi kayboluyor. Hepsi Evet kaybolacak. ya. Hiç kimse Evet. bastırmıyor bir şey. Hiç kimse bir yere onları kaydetmiyor da ve telefon kaybolma bilmem ne. En güzel anılar gidiyor vallahi. Yazık ne kadar oluyor kötü bir gerçekten. Şey ya. Şunu nereden bulacağız? Aynen mesela? abi. O Bastırmasak. muazzam bir şey ya. Evet. Onun dışında işte kumarbazla ilgili Allah'tan materyali, afişimiz falan duruyor. Var değil mi? Ha. En azından onlar Evet. var Bir de bir tabii. görsel bir şey yapmıştık o zaman. Var. Bir şey yani fragman gibi bir şey yapmıştık. Bir tane video var. Yok şey var. Kumarbazın seçiminin bütün genel oyunun videosu var. Ama Nişmoğlu'nun var. Hayır, bir de şey yapmıştık. 30-40 saniyelik bir fragman yapmıştık. Evet, Okan çekti hatta. Okan çekti Tamam, galiba. doğru. Okan'ın abisi çekti. Evet, Ozan abi. Ozan çekti. Doğru. Ozan abi çekti. Vay anasını abi. Hakikaten ha. Şş, yaşlanmıyorsun ha. Evet, yok, İhtiyar. yok. Ben sana söyleyeyim. Ya Senin bu orada- arada Kenter Tiyatrosu'nda lakabın amcaydı. Amcaydı Hepimiz doğru. biz Sen sana- taktın amca. Hiç yapmam Bu normalde. amca diyor, evet, Böyle evet. şeyler. Yıllarca amca dedik diyor. sana. Hala amca diyor. Şimdi o kuşaktan herkes, İstanbul Üniversitesi'nden ve Kenter Tiyatrosu'nda birlikte çalıştığımız herkes yani hala amca diyor bana gerçekten. Ben halbuki bir tek sana diyordum. Kimseye de söylemedim amca deyin diye. Evet. Ama sen böyle hani emekli kahvesine oturtacağız seni. Gel amca falan böyle. Hiçbir şey de anlamıyor falan. Evet ya. İşi gücü de yok. Dil altına Sadece- vereyim mi Cengiz abi falan diyordum. Böyle bakıyordu ne demek istiyorsun. Lan yine olmadı aslında. Yani çok komik. Güzel şaka. Güzel şaka ama anlamıyor adam ha. Yine hani o dedim ya biraz önce Barcelona gibi tayfaydı diye. Allah rahmet eylesin. Cüneyt abi. Tabii canım. Cüneyt Türel. Rahmetli. Köksal abimiz ona Allah Cüneyt uzun Türel. ömür versin. Çok güzel ekiptik Köksal ya abi, gerçekten. Cüneyt abi, sen, Okan, Bartu, Evet ya. Engin. Yani çok 7 erkek ya. 6 tane. 6 erkek. 6 erkek de işte 6 seni de erkek, ben de sayıyoruz. 7. Allah Tabii Allah. aynen. Evet, oyun 6 kişilikti yani. Ama yani çok güzeldi gerçekten ya. Onun şeyleri de güzeldi. Böyle hani Eskişehir'e turneye gitmemiz bilmem Evet, ne evet, falan evet. falan onların hepsini çok net hatırlıyorum yani. Güzeldi oyun da. Ben Patrick Marber'ın ikinci oyununu Closer'ı çıkardım bu arada. Ha biliyorum yeni yaptın Ha, oraya soracağım. Evet, oraya da yani daha geleceğim. Neredeyse 3 hafta oldu şey. Evet premieri. hayırlı olsun abi Sağ çok ol, güzel. Sağ ol. Closer'ı da yaptık. Hep böyle geriye de döndük. Çünkü bu arada Cem Yılmazer şeyin kumarbazı Kumarbazı da seçiminin yapmıştı zaten. ışığını yapmıştı. Evet. O sayede Bartu'yla tanışmış. Evet. Sonra müzik yapmaya Müzik başlamışlar. yapmaya başladılar, tabii. Büyük ev Abluka'da çıkmış onu anlattı. Abi sen dedi beni Bartu'yla tanıştıran adamsın dedi yani. Cem Yılmazer zaten bizim bir düğünlerin ışığını yapmadı bugüne kadar. Aynen işte. Evet. Yine ışığı da dekoru da şey yaptı. Cem Yılmazer yaptı. Süper. Dünyanın en Şeyde, yetenekli Closer'dan. adamlarından Aynen, bir tanesi. aynen. Bir gecede 2 gecede bitirdi neredeyse. Zaten söyledim kendisine dedim. Başka birisi olsa şu anda paniğe kapılırdım. Ama sen olduğun için hala sakin duruyorum. Çünkü oyun çıkmasına 3 hafta var ve hala yapmadık hiçbir şey. Son dakikada yapar ama yapar. Ama o kadar yoğun ki oradan oraya oradan oraya. Evet, işte evet. neyse çok güzel Evet. çıktı yani. Yetenekli adamlar yoğun oluyorlar Aynen, abi. aynen. Onunla ilgili. Ama yapacak kumarbaz bir şey da yok. çok iyi oyundu. Evet. Yani Kenterler'de sonrasında da yani Rebecca'nın oyunları işte Gece Mevsimi vesaire falan da öyle bir şey almıştık yani hep beraber böyle bir ne diyelim böyle bir hız ve Güzel yol kazanmıştık. aldık abi, Momentum kazandık. Ve işte zaten oradan aldığımız yolla baksana biz şimdi Demet, Okan, Engin, ben dördümüz tiyatromuz oldu. Oyunumuzu mi? oynamaya devam ediyoruz. Bartu zaten hep bizimle beraber. Aynen. Yani Bartu yani Voltran'ı oluşturmaya ne var ki şu anda yani tekrar Aynen. bir araya gelmekte. Bartu ben diye şey de yaptı. Evet dizi yaptı Dizisini ya. yaptı. Çok da komik abi ya. komik evet. Ayrıca onu da buraya getireceğim. O da tezgah getirecek. Evet gelmesi Çok lazım. şanslı yok. Closer'la ilgili bir şeyler söyle abi. Closer şey işte
yani bilen bilir ama işte filmi de çekilmişti zaten, Hollywood'a satmıştı Patrick Marver ikinci oyununda. Bayağı da başarılı bir filmi de olmuştu ama tabii aslında tiyatro metni çok da sağlam ve güçlü bir tiyatro metni. Onu ben yine aynı anlayışla oyuncuların performanslarını öne çıkarma mantığıyla bu sefer de biraz da perspektifi kırarak birbirlerine dönük değil de bütün sahneleri seyirciye dönük oynattım. Ve sanki gene bir akıl sağlığıyla ilgili. Yani hepsi böyle dördü birden şeyle seyirciye bakarak konuşuyorlar ve hüzme ışıklarla, duş ışıklarıyla falan oynuyoruz işte. Konuşan mesela onun yanında acayip merak ediyorum falan. İzleyeceğim, çok merak ediyorum. Böyle farklı bir şey yaptık. Kimisine iyi geldi. Çok acayip yenilikçi ve deneysel buldu ve çok sevdiler. Kimisi de ya böyle olunca karışmış kafamız falan oldu. Böyle biraz şey oldu yani. Ortada bir şey oldu yani. Zorlayın biraz diyeydin. evet. Acık zorlayın kafanızı. Farklı bir şey oldu. Premier şimdi 20'sinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 20 Kasım'da oynayacak. Sonra işte İzmir'e gidecek, ODTÜ'ye gidecek falan böyle. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ Seyircisi olun, bol olsun abi. sağ Ne olun, güzel. sağ olun. Peki şimdi en can alıcı olan yere geçiyorum. En can alıcı olan değil. Artık bu kadar şeyden sonra daha can alıcı olur mu onu bilmiyorum. Vardır bir şeyler. Hayır şöyle abi. Şimdi efsane bir hal var ortada. Yani genç arkadaşlarım, bizi takip eden genç arkadaşların da birçoğu için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyor. Sen de biliyorsun. Leyla ile Mecnun. Televizyonla ilgili, yani tiyatroyu bol bol konuştuk. Zaten tiyatrocu olduğumuz için tiyatro konuşacaktık. O belliydi ama Leyla ile Mecnun. Evet. Benim işte hikayem ondan sonra hani Kenterler'den çıktığımızda yine Mehmet'le işte kadim dostumuz. Ayrılmaz ikili. Ölene kadar da böyle olacağız herhalde. Gömeceğiz birbirimizi. Mehmet'le öyle diyorum. Niye ölüyorsunuz? Oturuyorduk şu anda yani durduk yerde. Yok hani böyle gittikçe de yaşlanıyoruz tabii yani 54-55 olduk artık. Neyse yani yaşadığımız kadar yaşayalım ama kopamıyoruz. Ya bıyıkların, saçların yanı boyaymış gibi duruyor. Sana öyle söyleyeyim yani. Hiç yaşlanıyoruz falan. Yapma şunu. Şunu gerçekten yapma. Yapmayalım. Bu kadar yaşlı insanın yapacağı iş mi Allah'ın seversen? Evet, ya işte çocuklarımız var yani Allah ne kadar ömür verdiyse gideceğiz bakalım yani kısmet diyelim. Mehmet'le biz Akbank Sanat'a geçtik. Akbank Sanat'ta Pinter'ın Bir de Yolluk ve Küller Küllere iki kısa oyununu bir de Aşk Derisi'ni yaptık. O Aşk Derisi'ni ben işte ödüllere aday gösterildim, ödül aldım falan derken böyle iki tane senarist Mahinur Ergun ve Ayhan Sonyerek diye iki tane senarist beni ayrı zamanlarda gelip çok yetenekli olduğumu, sahne üzerinde çok iyi olduğumu, bundan sonra yapacakları bütün işlere beni önereceklerini söylediler ve söylediklerini yaptılar. Onlar aslında 21 yıllık sahne macerasından sonra, ben 21 yıl sahne oyunculuğu dışında hiçbir şey yapmadım. Ve yani onlarca oyunda oynadım. Hani 3000'in üzerinde sahneye çıktım falan böyle. Ama 21 yıl sonra beni işte o insanlar yaptıkları işleri, önce Kırık Kanatlar, Ayhan'ın yazdığı işte, arkasına Ezogel'in Mahinur'un, Sevgili Dünür'ün Mahinur'un falan derken Haluk abinin yanına falan işte o Sevgili Dünür'ünle böyle bir dizi piyasasına soktular. Ben tabii gidiş arkasından Parmaklıklar Ardında'daki kötü bir gardiyan işte. Dünyanın en pis adamıydı. Pis adam. Evet, o benim çıkış işim oldu. Türkiye beni onunla tanıdı ama Leyla ile Mecnun kuşağı tabii onu çok bilmiyor. O biraz anneler biliyor. Anne söyleşilerde diyorum. Annelerinize sorun. En nefret ettiği karakter kim diye bilirler falan diyorum. Ekrem diye bir şey, gardiyan Ekrem vardı. Sonrasında da Leyla ile Mecnun'a geldiğimizde de Ali ile biz zaten daha önceden tanışıyorduk. Ama çok özel ve güzel bir iş çıktı yani. Aynen, çünkü mayalar tuttu. Evet. Böyle kafalar tuttu. Mizahla ilgili bir yol açtınız o işte. Evet. Yani başka bir yere taşındı Türkiye'deki mizah anlayışı, başka bir şey oldu. Yani biz çünkü mizaha yatkın milletiz zaten de. Ama hani bu absürt hikayeyle buluşmamız ve buna ulan hakikaten evet böyle bir durum var ya hayatta dememize neden olan ekip sizsiniz yani. İşte yani her zaman olabilecek şey değil o yani. Hani ne bileyim bir şarkıcı 50 tane şarkı yapar, bir tanesi tutar ya. Evet, hani bizim de tutan işimiz hani gerçekten hani tavan yapan işimiz ve tamamıyla enerjilerin ve sinerjilerin böyle birbirine çok uyduğu ve herkesin birbirini yükselttiği ve o içimizdeki, şimdi yapmayacağım yani, gerçekten en yeteneklimiz de aslında Ali'ydi yani. Hem yarattığı dil olsun, yaptığı besteler olsun, o Leyla ile Mecnun'un
Leyla ile Mecnun ilişkisine kadar hacılar, hafızlar bilmem Evet, neler. evet, O, evet. tamamıyla o yarattı. Tabii biz de işte karınca kararınca o bakkalın önünden bir şey yaratarak bir O da hiç kafası alan bulanmıyor. yaratarak Evet, kafası Biz de- duramıyor. Alan yaratarak mı abi? Neyin alanını yaratarak? Bizim kuşak da dahil olmak üzere. Bizden önceki sizin kuşakta. Çok önemli bir yer, Bakkal değil mi? çok önemli bir yerde. Bakkal Aynen, çok anahtar sevilir. bırakırsın, bilmem ne yaparsın. Aynen öyle. Hatta paran kalmadı mı gider borç istersin falan. Aynen abi. şey, Bakkal, hayır bir de mahallenin güvenliğidir bakkal her Tabii, şeyden tabii. evvel. Her İnsanlar şey orada işte. ailelerini teslim ediyorlardı. Şöyle Aynen, elimle biraz da maydanoz şey yapıyorum. Sever misin? İşte AVM'lerin olmadığı zaman Bülent. Evet. Yani AVM yok. Pasaj kültürü var bir de şey var, bakkal var. Aynen öyle. Yani AVM diye biz aslında öyle bir şey bilmiyoruz. Pasaj biliriz biz. Evet. Yani pasajlarda işte kot alınır, ne bileyim kaset doldurulur. Böyle şu pasajda şu var, bu pasaj Amerikan pasajı bilmem ne falan. Ankara'da işte Ankara'da bilir öyle. Bir de diyor, bakkalda her şey vara en iyi örneksin sen. Şimdiki çocuklar onu aslında bilmiyorlar. Yani Leyla ile Mecnun'un olduğu dönemdeki çocukların birçoğu da bilmiyorlardı. Benim de yetiştiğim yerlerinde bir bakkalda döner de vardı. Tenekede bisküvi vardı. Leblebi tozu da vardı. Kaç kere ölüm tehlikesi yaşadım. Leblebi tozuyla ilgili. Aynen abi. Şimdi deterjan da var. Çamaşır suyu da var aynı yerde. Evet. Dolayısıyla Erdal Bakkal buralarda da çok. Çok yaşayan. Aynen. Yaşayan Şimdi şu bir şey eldivenlerden de vereceğim abi sana. Senden Eldivenle mi yiyoruz? eldivenle yemiyorsun. Şu soğanları, boğanları şimdi doğrayacak. Kendi salatanı kendin hazırla diye. Ha, şey süpersin. Tamam. Bizim meselemiz bu. Ne olacak ya? Koksa da bir şey olmaz ya. Olsun. Şöyle alırdık buradan keserdik. ya. Yine de şimdi eve gideceksin. Yenge menge şey yapma. Çocuklar Sorun olsun şey yapmasın istemiyorum. sonra. Çocuklara yani. Böyle de başka bir şey yapacakmış gibi oldu. Ürkütücü ve korkutucu bir şey oldu bu. Şu anda neler oluyor? Şu anda yaptığın şeyler. Şu anda Ali'nin filmini çekiyoruz, Cinayet Süsü'nü. 3,5 haftamız falan kaldı. Çok da güzel bir film geliyor. Onun dışında Jet Sosyete, Gülse ile Evet beraber ya. devam ediyoruz. Güzel bir ekibiz. TV8'e geçtik. Evet. İşte çarşamba akşamları Jet Sosyete ile hayatımıza devam ediyoruz. devam yani. ediyorsun. Evet. Sinema filmi yapıyorsun. Sinema filmi Zaten yapıyoruz. oyun yönettin. Geçen yaz sinema filmi yapmadım. Yılda bir tane yapmaya çalışıyorum. Yani sağ olsunlar hani çok teveccüh gösteriyorlar. Hani bir sürü film geliyor böyle bu yıl, geçen yılda öyle, ondan önceki yılda öyle çok film geliyor. Çok Ne güzel filmler geliyor. Hani Allah eksik etmesin çok iyi senaryolar gönderiyorlar bize ama Maşallah. bunların içinden hani çok iyileri de var ama onları bile yapamıyor. Hani bir tanesini seçmek zorunda kalıyoruz. Yılda bir tane. O bile fazla geliyor bizim seyirciye. Bazı seyircilere bakıyorum işte nereye açsak Cengiz Bozkurt çıkıyor. Ya diyorum sıralıyorum böyle. Yılda bir ne tane oluyor? film Nereye aslında. açıp Cengiz Hani yılda bir çıkınca ne oluyor acaba? Yani ben de bunu anlamıyorum ya. ya çalışmasam bir Abi kabahat. hakikaten Yani- şöyle bir şey var. Mesela Evet, Al seni Pacino- göremiyoruz Ben falan şunu diyor. mesela Al Pacino'ya adamı sokakta gördükleri zaman nereye açsak sen çıkıyorsun diyorlar mıdır acaba ya? Demiyorlardır tabii ki. Çok De yok merak yani. ediyorum ya. Bizde niye böyle bir şey var? Bizde İşte aferin demek ayıp mı ya? Yok. Şimdi Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. Böyle Ha, bak bir işte toplumuz ya. biz ya. Onun için bir yere kadar yükseltirler seni. Ondan sonra başlarlar paçandan Evet ya, kağıt çekmeye evet ya. falan. Hani böyle çünkü hiçbir şey yapmadan oturup böyle şunun neresine bir kulp bulsam diyen bir kesim var yani. İşsiz güçsüz yani. Böyle Evet hiçbir abi. şey üretmeden. En tehlikeli kısım da orası zaten yani. Nereye baksam Evet. sen çıkıyorsun. Olsun. Canları sağ olsun. Ama çok tabii büyük bir bölüm zaten abi hadi bir tane daha çok özledik seni vesaire vesaire. Yani çok büyük bir çoğunluk öyle değil tabii. Ama Özlenmeyecek adam küçük mısın bir çocuk canım? hani bazı yerler var ya böyle malum siteler falan orada böyle ağır takılanlar falan oluyor böyle işte kardeşim yüzünü eskittin de bilmem ne de dur kenarda Yüzünü da eskitmek falan. ne demek? Sen Yani şimdi bu benim oyuncu büyüğümsün. için Sen bana cevap verir misin abi? Yüzünü eskitmek ne demek? Çıkma dur girme başka bir şey yaptıracağım orayı şey yapacağız şimdi. Tamam. Ben hiç bilmiyorum onu çünkü hani belki de hayatımızın en verimli dönemindeyiz ya. Ben hani kaç yıl sonra 21 yıl sonra diziyle sinemayla buluşmuşum. Ve yani yaptığım iş aslında şurada 11 yıl yani. 11 yıl 12 yıldır sinema Abi ve dizi yapıyorum. Aktörün yüzünü eskitmesi ne demek ya? Yani ön planda televizyona, sinemaya iş yapıyorsun. Şimdi bu karşılığında bir tanınırlık getirmiyor mu? Evet. Yüzüm eskidi benim zaten. Evet. Yani Evet yani. çok iş yapıyorsun. O kadar çok çalışıyorsun ki bu bana batıyor başka bir şey. Anladın mı? Yani
Yüzünü Bilmiyorum, eskittin başka bir şey abi. bir şey. Tabii. Ama yani biz bu verim çağımızda çalışmayacağız da ne zaman çalışacağız yani? Zaten çok hani seçerek hareket ediyoruz. Hani gerçekten hani süze böyle hani bir tane senaryoya şey yapıyoruz yani iniyoruz. Menajerim ve ben, Yasemin Özbugün menajerim. Sağ olsun. Selam buradan ona da. Yasemin'i Eyvallah, de çok severim. Çok iyi Süper. bir insandır gerçekten. Yani birlikte olduğumuz yıllarda bana bir hakikaten itki katmıştır. Yani böyle bana vizyon katmış bir insan. Eyvallah, yani. ne güzel. Yani böyle, Evet. Böyle konuşabiliyor olman da ne evet, mutlu değil mi? Yani Sibel de orada yaşasın. yine Eksik olmasın. Yani Şunu Sibel şöyle Teoman. bir size önce takdim edeyim. Tamam falan diyordu. Şimdi Adam abi, kendini öldürüyor. Şeyimize, şişimize kebap takacağız. Ne kadar beceriklisin bununla ilgili bilmiyorum. Oğlum, Şimdi bunlar ne 10 tehlikeli parmağında şeyler. 10 marifet. Ben anlatacağım bunu. Ben şöyle takılmaz mı? Hayır şöyle yalnız bir saniye. Bunun şimdi bir takım pislikleri var. Gerçi ben bu pisliklerin tamamının artistlik olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Bunu da bana öğrettiler. Anladın mı? Ama artistlikler böyle abi şöyle şeyler yapıyorsun. Şu suyu alıyorsun acık. Bunu Ha. böyle elini Ha. ıslatıyorsun falan. Ha. Ha. Niye yapışmasın? Evet öyle diyorlar. Bu zeytinyağı Ama bence mı? bu yok su. Su. Ama eldivenle mesela aldığım zaman zaten yapışmıyor yine. Bu plastik kokusu geçmiyor mu buna? Yok be abi geçmiyor. Öyle Bu mi? eldivenler öyle eldiven değil ama. Ha. Bu şey değil yani. Kokusuz. Bu kokusuzdan da ziyade ameliyat eldiveni değil. Ha. Dur! Yapma. Gösteriyorum. Göster. Şimdi bunu buradan alıyorsun abi. Şöyle yerleştirdikten sonra şuradan bir baştan bir 5 santim kadar içeri alıyorsun. Tamam mı? Evet. Sonra da şunu kullanmıyorsun. Bak ben bunun da artistik olduğunu düşünüyorum mesela. Anladın mı? Bunu böyle. Anladın mı? Şöyle yayıyorsun. Peki o parmağı kullansan olmuyor mu? Kullansan bence Evet, oluyor. olur da- Ama bu kebap ustaları bana bir ton artistliklerle bunu Tamam. anlattılar. Ben dediğim gibi bunun artistik olduğunu düşünüyorum. Geliyorum. Evet abi. Böyle. Geldim. Şişimize şunu şöyle. Ha 5 santim iniyorduk değil mi? Evet 5 santim aşağı indikten sonra şöyle yayıyoruz. Çok da aşağılara gitmeden bak bu boy harika bir boy. Ha. Bu şimdi pişime hazır. Ulaşacağız. Elini yine ıslatırsan iyi Daha olur. mı iyi olur? O çatlamalar olmuyor diyorlar. Tamam. Ama dediğim gibi ben de yaparak görüyorum. Galiba da doğru söylüyorlar. Vardır Onu bir da şey. söyleyeyim yani. Yani deneyim mutlaka. Şu parmağımızı açıyorduk. O parmağı kullanmıyorsun abi. Ama dediğim gibi bence artistlik. Geliyor muyuz o böyle? Aynen. Hemen geldik sanki. Evet. Ben bu arada Londra'da döner de kestim ha. Gerçekten mi? Yemin ediyorum kestim. Ve döner kesmek de şeydir yani o kadar kolay bir şey değildir yani. Hiç denemedim. Acayip de merak ederim. Kolun sabit kalması lazım şunu şöyle. Şu dirsekten. Allah Şöyle Allah. şöyle keseceksin bak. Şöyle. Bunu alıp da böyle şöyle yapamazsın yani. Yaprak döner dedikleri. Tabii oğlum sizin Bursa'ya gittik ben orada kestim bile şeyde. Valla. Tabii usta dedim sen kestin mi? Kestim dedim ya tabii. Yemin ediyorum o parmağında o marifet. Kendi kebabımızı yiyeceğiz ha. Oh. Onu sana söyleyeyim. Bir soru daha o zaman. Tabii. Şimdi yine 10 parmağında 10 marifet adamlardan biri olunca da bu sorular da bitmiyor kusura bakma. Cengiz abi. Dalgıçlık. Tabii. Bir de dalgıçsın sen. Tabii ODTÜ'de başladım yine. O da ODTÜ değil Neler mi? başlamışım ODTÜ'de ya. Siz ne ODTÜ'ymüşsünüz arkadaş? Gökhan Türe diye bir arkadaşımız vardı, rahmetli oldu. Allah Allah toprağını rahmet bol eylesin. etsin, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Gökhan Türe bir doğa savaşçısıydı yani. Bir doğa şeyiydi. O da Kaş'a yerleşmişti son. Dragoman'ın Bittiyse alabilirim. kuran arkadaşımız. Biz önce kayakla başladık Bülent. Gittik Elma Dağı'da, Ankara Elma Dağı'da ODTÜ'nün şeyi vardır. Bir tane dağ evi. O dağ evine 15 günlük kampa gittik. Ve slalom yaptık. Ben aynı zamanda ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları üyesiyim. Vay anasını. Öğrencilik dışında her şeyi yapmışım. Bölüme gitmek dışında yemin ediyorum. Orada işte öyle bir arkadaşlık oldu ki geceleri böyle işte şarkılar söylüyoruz sobanın başında falan gündüz böyle dağa tırmanıyoruz falan böyle işte kayıyoruz. Bu arada bozuldu. Teleski bozuldu. Biz böyle çıkıyoruz 10 saniyede iniyoruz. Lan çıkışımız 15 dakika sürüyor, inişimiz 10 saniye. Böyle bir bacaklar yaptık. Şimdi ben de hala diyorlar ki abi sen futbol mu oynadın falan. Ne futbol oynayacağım işte kayak yaptım yani. Bir de palet vurdum. Yani su altında. O nasıl böyle bir bacak kası yaptıysa üst böyle hala göbek gitti ama bacak duruyor. Değil, hala omuzlarım. Bacak Şimdi duruyor, sen bacak de- kasları duruyor. İşte Gökhan
87 yılında ODTÜ Sualtı Topluluğunu kurdu. Dedi ki ben işte sizi tüplü daldıracağım. Nasıl falan? Bizi aldı Mersin Anamur'a götürdü. Mersin Anamur'da bir yine 15 günlük bir kamp yaptık biz. Ama ABC dalış sonuna kadar yani en son işte 40 metreye dalış falan şeysiz serbest çıkış falan böyle yerde tüp atıyordu falan böyle bir tüpten ötekine böyle yerde şeyde 30 metrede gidiyorsun. Bizi SAT komandası gibi öldürdü bizi. Komando yapıyor bizi. Vallahi böyle sabah kaldırıyordu. Böyle önce 5 kilometre koşturuyordu aç karnına. Deli gibi koşuyorduk. Sonra 300 metrelik böyle bir koy var böyle. O koyu yüzdürüyordu. Böyle zaten birinci gün kahvaltıya bir gittik böyle herkes kavga ediyor. Biraz daha peynir versene falan böyle vallahi açlıktan ölmüş millet birbirini ısıracak falan böyle. En sonunda dedik ya Gökhan ne yapıyorsun oğlum biz asker miyiz? Onun babası askerdi, generaldi rahmetlinin. Kendi de böyle askeri şeyde yetişmiş. Biz de böyle dedik oğlum biz hani biz sadece yani zevkine dalış yapmak istiyoruz. Sen bizi sat gibi yetiştiriyorsun. Yani rahmetli bizi o kadar iyi yetiştirdi ki sualtı konusunda. Yani çimlenme mesela işte o zamanlar regülatörler yedek yok. Mesela çimlenerek çıkma falan işte. Tek regülatör var. Bir tane tüp tek regülatör işte bitti yanında badine dokun karşılıklı paslaşarak çıkarsın yani. Bayağı eski insansın ya. Tabii. Bayağı eski insansın. Kaptan Kusto gibi karşıma geçti. Yedek regülatör yok falan diyor. Emin ederim. Evet yani en güzel zamanlarımız aslında şimdi geri dönüp baktığımda ODTÜ'de geçmiş yani. Gerçekten en güzel arkadaşlıklarımız. O dostluklar hiç bozulmadı. Kimisi Amerika'ya gitti, kimisi oradan kayak hocası oldu. Fransa'ya Courchevel'e yerleşti. Şimdi orada özel bir kayak hocası. Diğerleri Amerika'da iş adamı, iş kadını oldular. İşte Gökhan mesela Dragoman'ı kurmuştu, bir doğa savaşçısı. İşte kano mesela Gökhan aynı zamanda Avrupa'yı kanoyla Ren Nehri'ni kanoyla geçen ilk insandır yani. Tek başına kanoyla geçti Ren Nehri'ni. Bütün Ren Nehri'ni. Ne acayip ya. İnsanın çevresi böyle olunca o da böyle olur ya ama. İşte evet. Çok iyi ya. Vallahi. Geliştiriyordu. Gerçekten öyle doğru söylüyorsun. Herkes böyle geliyordu, bir kitap atıyordu. Birisi bir kaset atıyordu. Şunu grubu dinle diyordu. Şu kitabı oku diyordu. Böyle bir şey var diyordu. Sohbetlerden zenginleşiyorsun. Yani hep beraber aslında kendini yukarı çekiyorsun. Onun için hani iyi arkadaşlar edinin. Vallahi helal olsun. Cengiz abi, sohbetin, muhabbetin tadına doyum olmaz. Yemin ediyorum. İlk seni tanıdığım ilk günden beri aynı fikirdeyim ve aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden yani iyi ki geldin. O kadar mutluyum, o kadar huzurluyum. Böyle güzel oldu ki her şey. Sağ ol. Eksik olma. Acayip mutluyum. Biz de böyle naçizane haddimizi aşarak senin adına bir şey yaptık. Sana müsaaden olursa onu takdim etmek istiyorum. Biz senin adına naçizane şöyle sana teslim edeyim. Sen lösemili çocuklara tezgaha geldik olarak küçük bir yardımda bulunduk. Meblağı sen sonra öğrenirsin. Hiç gerek yok sağ olun. Eksik olma. Ben de daha önceden kendileriyle tanıştım. Aynı zamanda işte yani kurumsal bağışta yapıyorum kendilerine. Yaşasın. Yaptığı işleri de takip ediyorum. Ve çok da hani hayranlıkla izliyorum diyelim LÖSEV ailesini. Benim amcamın oğlu profesör cerrah ve bu hastane LÖSEV'de de çalışıyor kendisi. Yaşasın. Şükrü ne güzel. Bozkurt buradan. O zaman becermişiz. Oh. Eksik olma abi. Ayağına sağlık. Harika bir bölüm oldu. Yani çok huzurlu uyuyacağım ben bu akşam. İnşallah senin de keyfin yerinde. Tabii ki. İyi ki de geldik diyelim. Cansın.